Merhaba. Bugün size bir yöntemden bahsedeceğiz arkadaşlar. Oğula gidecek arı anlaşılır mı? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Yaptığımız bazı araştırmalarda, yabancı makalelerde birçok yöntem gözledik. Bunlardan en güzel yöntemini size bahsedeceğiz. Yine Namık Kemal Üniversitesi'nde bir hocamızın da bizlere bahsetmiş olduğu, tavsiye etmiş olduğu bir yöntem vardı. O da şu. Evet, çıtayı elimize aldığımızda baktık, arılar yüksük yapmış. Eğer bu yüksükler çıtanın kenar taraflarındaysa arkadaşlar, bilin ki bu arı oğula gidecektir. Yani bir şekilde kendimiz bunun önlemini almalıyız. Ne yapmalıyız? İster bölebiliriz, istersek anayı başka bir yere alır ya da daha farklı yöntemler kendi tecrübelerimize göre yapabiliriz. Ama eğer arı sadece çıtanın orta kısmında 3-4 adet bir yüksük yaptıysa, ana olsun olmasın panik yapmıyoruz arkadaşlar. Arı süpersedur denilen bir yönteme başvurmuş demektir. Yani yeniden başlangıç anlamına gelen, ben anayı değiştireceğim, oğula falan gitmeyeceğim, kalbin rahat olsun, beni sakın elleme demektir. Bu orta mesafede gördüğümüz bu 3-4 yüksüklü bir koloni gördüğümüz zaman hiç ellemeyin arkadaşlar. Bırakın, ana bundan kendine yeni bir ana çıkaracaktır. Eski anayı görüyorsanız da panik yapmayın, onu öldüreceklerdir. Yerine yeni anayla devam edeceklerdir. Anada muhakkak bir kusur görmüşlerdir. Bazen kanadı kesilebiliyor. Bazen ayağı kopabiliyor. Ya da yaşlanmış oluyor. Verimden de düşmüş olabiliyor. Yabancılar bu yönteme çok başvuruyorlar. Sosyal medyadan görüştüğümüz birçok arkadaşım var. 4000, 5000 kolonisi olan bazı arkadaşlarım var. Onların bana demeleri şu. Biz her koloniye tek tek bakamıyoruz. Bu yüzden bizim kendi ıslah yöntemlerimiz içerisinde ürettiğimiz bir sistem var. O da süpersedur yöntemine ağırlık veriyoruz diyorlar. Evet, bana da çok mantıklı geldi. Çünkü neden? Her defasında 4000, 5000 koloniye bakmak imkansız bir şey oluyor. Onlar diyorlar ki benim arım işini yapsın. Kendi anası yaşlandıysa da kendi başının çaresine kendi baksın. Bu sistemi uygulayan arı kolonisi ırkıyla çalışmak istiyorum diyorlar. Yani süpersedur yöntemine başvuruyorlar. Ve bu yöntemi incelerseniz sizler de yabancı makaleleri, yabancı bazı arıcılık dergilerinde bu yöntemin ne kadar faydalı bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de maalesef pek bilinmiyor. Bizler kendi Trakya Karnıyol aralığımızda bu yönteme ağırlık vermeye çalışıyoruz. Süpersedur yöntemini bir kez daha altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Eğer yüksükler çıtamızın orta yerinde görüyorsak hiç sorun yok. Hiç panik yapmıyoruz. Arıyı kendi haline bırakıyoruz. Ana arısını kendi koloni değiştirecek. Ama çevresinde görüyorsak, ister kolonide ana arı olsun ister olmasın, burada bir durum var. Arı oğula gidecek demektir. Yani burada kendi önlemimizi kendimiz almalıyız. Bizler bu bölgede genellikle puanlama yöntemiyle çalışıyoruz. Yani beğendiğimiz kolonilere bakıyoruz, açıyoruz, bakıyoruz. Sakinlik gösterene 2 puan veriyoruz. Bal verimi iyi olan koloniye 2 puan veriyoruz. Süpersedur yöntemine ağırlık veriyorsa 2 puan veriyoruz. Yine hijyen, kolonilerde pupaları delme yöntemi uyguluyoruz. Hijyen ıslahına önem veriyoruz. Bunlarda en başarı gösteren koloniden ana arı üretiyoruz. Larva transferleri yöntemiyle ve daha sonrasında bildiğiniz üzere yine ikinci en yüksek puanı almış olan koloniden de erkek arılardan sperm çekip suni döllemeyle bu yöntemi takip ediyoruz. Evet, sizlere bugün bunu anlatmak istedim. Kolonimizde oğul veren arı ile ya da kendi başına bırakmamız gereken arı ne durumda, nasıl, bunu anlamamız için bu yönteme başvurmak istedim. Son bir kez daha altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Kolonimizde çıtaların etrafında şu bölgelerde yoğunlukta bir yüksük görünümü varsa kolonimiz oğula gidecektir demektir. Ama orta yerde 3-4 adet yüksük görüyorsanız sakın panik yapmayın ve hiç de ellemeyin. Bu koloni kendi başının çaresine bakacak ve kendi yöntemiyle kolonisini yenileyecek. Evet, bugün Trakya Karnıyol aralığında bu bilgiyi paylaşmak istedim. Teşekkürler.